Tarih öncesi çağlar. Paleolitik dönem. Yontma taş veya eski taş çağı olarak adlandırılan Paleolitik çağ, günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce buzul çağında başlar ve günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce sona erer. Dünya geneli için verilen bu tarih aralığı, yerel olarak farklılaşmakla birlikte, Paleolitik dönem insanlık tarihinin %99'u gibi çok büyük bir bölümü kapsamaktadır. Paleolitik dönem, ilk insan atalarının ortaya çıkışı ile ilk aletlerin üretiminin gerçekleştirdiği dönemi temsil eder. Buzul döneminin iklim ve çevre koşullarına uygun olarak küçük gruplar halinde konar göçer yaşayan Paleolitik dönem insanları, ekonomik açıdan avcı ve toplayıcı topluluklardı. Besin üretimini bilmeyen bu topluluklar, mağara ve kaya altı sığınağı gibi geçici konak yerlerinde yaşamlarını sürdürmekteydiler. Çakmak taşı ve diğer işlenebilen taşlardan, ayrıca hayvan kemikleri ve boynuzlardan yapılan el baltaları, taş bıçaklar, kazıyıcılar, ok ve mızrak uçları gibi ilk aletlerin kullanmakta, bu aletlerle yaşadıkları ortamda bulunan yabani sebze, meyve, yemiş ve kökleri toplamakta, hayvanları avlamaktaydılar. Paleolitik dönem taş teknolojisindeki gelişime göre, alt, orta ve üst olmak üzere 3 ana bölüme ayrılmaktadır. Alt Paleolitik devrin insanları olan Homo erectus'lar, beyin kapasiteleriyle orantılı olarak kendilerini vahşi hayvanlardan korumak, beslenmek, avlanmak için basit taş aletler yapmaya başlamışlardır. Genellikle taşları daha sert olan başka taşlarla yontarak işlemişler veya çevrelerinde bulunan ve çok az bir müdahale ile alet haline gelebilen parçaları kullanmışlardır. Bu dönemin insanları basit yongalama ve işleme teknikleri ile yongalar ve iki yüzeyli taş aletler üretmişlerdir. Alt Paleolitik dönemde oldukça ılımlı geçen iklim, Orta Paleolitik'te sertleşmiş, bol kar yağışıyla yeni bir buzullaşma dönemine girilmiştir. Orta Paleolitik'te insanın yaşayışı ve teknolojisinde bir dizi değişiklikler meydana gelmiş, bu değişiklik kendini en çok yonga endüstrisinde göstermiştir. Alt Paleolitik'in kabataş alet ve yongalarının yerini Orta Paleolitik'te oldukça düzenli bir şekilde yontulmuş ve kenarlarda yapılan düzeltilerle uç kazıyıcı haline sokulmuş işlenmiş yonga aletler almıştır. Bu dönemin insanları olan Homo sapiens neanderthalensislerin, eldeki kısıtlı alet teknoloji ile mamut, gergedan, geyik gibi büyük hayvanları avlayabilmeleri, bu insanların avcılıkta ne kadar ustalaştıklarının ve hayvanları avlayabilmek için bir takım av teknik ve yöntemlerini geliştirdiklerinin bir kanıtıdır. Ayrıca bu dönemin insanları ateşi, kontrollü olarak kullanmaya başlamışlardır. Tek ya da çift çukurlar şeklinde bulunan mezarlarda ölü gömme adetleri, dolayısıyla bu dönem hakkında bilgi veren önemli kanıtlar olmuştur. İklimin tekrar hissedilir derecede soğuduğu ve kuru hale geldiği üst Paleolitik çağda, Homo sapiens neanderthalensislerin yerini, modern insanın atası olan Homo sapiens sapiensler almıştır. Üst Paleolitik dönemde, taş teknolojisindeki gelişme dikkati çekecek düzeyde gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Alt Paleolitik'te, kısmen de Orta Paleolitik'te görülen klasik iki yüzeyli el baltaların yerini, çakmaktaşı yonga ve dilgilerin üzerine yapılmış çeşitli tipteki aletler almıştır. Kemikten yapılmış bız ve iğne gibi aletler de bu dönemin ürünleri olmuştur. Ön kazıyıcılar, taş delgiler, taş kalemler, yaprak biçimli uçlar, mekik aletler bunlardan bazılarıdır. Üst Paleolitik'in son evresinde ise, sırtı devrik dilgiciklerin ortaya çıktığı gözlenmektedir. Üst Paleolitik çağın önemli gelişmelerinden biri de sanatın gelişimidir. Mağara duvarlarına, kayalara ve çeşitli objeler üzerine yapılan boyalı resim, gravür, alçak kabartmalar ve taştan, fil dişinden ve kilden heykelcikler ile balık kemiği, diş ve kabuklardan yapılan süs eşyaları Paleolitik sanatın çekici öğeleri olmuştur.